Sevgili YouTube severlerim, bugün de sizlere farklı bir bilgiden, kaynağından yayın yapacağız. Görmüş olduğunuz arkamdaki eriği budama yapacağız. Tabii ki şunu baştan söyleyeyim, eriğin budama zaman süreci geçmiş durumda ama arkadaşımın bahçesine geldiğimiz için bir defa geleceğim. Şimdi daha sonra gelme imkanım olmadığından dolayı ve bu erik ağacını da böyle çok karman çorban gördüğümden dolayı bunu budayım dedim. Ve budarken de sizlere de budama şeklini göstermek için özellikle bu yayını çekmek istedim. Yani bu yapraklı halinde budanmaz. Budanma zamanı şuradaki görmüş olduğunuz, şu taraf gösterir misin onları? Şuradaki ağacın halindeyken, yani tomurcuklar patlamamış haldeyken budanmaya başlanır asıl. O süreçte yapılması. Bu da budanması gerekiyor. Ama kendisi bunun iyi elma vermediği için bunu keseceğini dedim, aşılayalım. Ücretsiz de aşı yapıyorum arkadaşlar. Bu anda duyurulur. Ordu, Giresun, Samsun istikametlerine gidebilmekteyim. Onları da duyurmuş olayım. O taraflardan izleyiciler açısından. Ve aşı kalemleri isteyenlere de aşı kalemi de gönderiyorum arkadaşlar. Bakın şurada kiraz topladım. Kiraz aşı kalemleri topladım. Elimde kestane var. Birkaç tane meyve hurma var. Onlardan da gönderiyorum isteyenlere, talep edenlere. Evet, şimdi gelelim budamada dikkat etmemiz gereken hususlar arkadaşlar. İlk önce ağacın formunda, ağacın üstüne çıkabilecek dal kavramını tutmak gerekiyor. Bakın şimdi şurada şu dalları biraz uzaktan kesmiş, güzel kesmiş. Ağacın üstüne bir merdiven gibi çıkmayı düşünülmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edilmiyor. Bu önemli noktadan bir tanesi. Bakın şuradaki ilk katmanı, bu ağacın ilk dallandığı yer burası. İkinci dallandığı yer arkadaşlar bu yer. Şimdi buradaki, eğer ki ben bu dalı bırakmış olsaydım, bu istikamette bıraktıysam, bunun tam üstündeki olan aynı istikametteki gelen dalları kesecektim. Mesela şu dal geliyorsa bu dalı kesecektim arkadaşlar. Niye? Bunun güneşini buradaki almamalı. Çünkü güneş doğudan doğup batıdan battığı için bir dönüş sağladığından dolayı bütün yere eşit miktarda güneş girmesi gerekiyor. Havanın sirkülasyonu da önemli arkadaşlar. O yüzden dolayı bunun altındaki değil, bakın bu yönde çapraz durmuş. Bu tarafa doğru verilmiş. Bakın şu dal buradaysa bu ikinci katmandaki dal burada bırakılmamalıydı. Belli bir açıyla şuradaki gelen dal, bakın şu dal. Şu dal kesilmemeliydi. Bu dal bırakılmalıydı. Ve buradaki bu dal kaldığında bakın bu dalı kesmiş. Bu dalı bırakmış. Bakın burada düzgün olan şu dalı bırakmış. Yani dönerek 360 dereceyi tamamlayacak şekilde, yani buradan dönerek spiral olarak aynı istikamete gelmeyen şekilde yukarı doğru gidilmeli arkadaşlar. En önemli birinci gövdeden budanması gereken yöntemi bu. Ondan sonra arkadaşlar bakın iç kısmına girdiğimizde gerçekten çok karışık bir durumda. Mesela örnek olarak şimdi şu dal, şu görmüş olduğunuz dal, bakın o dalın altına geliyor. Ve alt katmanda kalıyor. Yukarıdan, yani güneşin en fazla geldiği zamanda bunun ışık alması çok az olacak. Dolayısıyla meyveye durduğunda yukarıdaki meyveler iri meyve konumdayken bunlar cılız meyve konumunda olacak ve enerjisini boşa harcayacak. Dolayısıyla biz bunu buradan kaldırıyoruz. İlk yaptığımız hamle bu olmuş oldu. Bunu kaldır. Ondan sonra dalların birbirlerine değenlerini kaldıracağım arkadaşlar. Uçlardaki uç budamalarını yaparak uçtan da açmasını sağlayacağım. Yani uç kısımdan çatallanarak açılacak dalların. Tek bir dal olarak gitmeyecek. Ve formunu göstereceğim. Şöyle bir uzaktan çek Tolga'cığım. Bir gözünü de canlandırsınlar. Çünkü video çok uzamasın. Ona göre belli bir kısmını kapatıp sonra açacağız tekrardan. Bakın mesela şimdi hemen yine merdivene çıkıp şuradaki kalını keseceğim. Şu büyük makas alayım abi. Evet. Şu eğilen şuradakini, bakın şu giden dalı, evet, kesmeyi düşünüyorum. Şunu mu al? Evet, şunu alalım. Şunu almayı daha uygun gördüm. Şuradaki dal daha kötü geliyor. Bakın şimdi şu dalı şuradan kaldırıyorum.
ilk ara açışı yapmış olduk. Şu görmüş olduğunuz dalın ucu öbür tarafa doğru gitmiş durumda. Ta şu yukarıdan merdivende düşmezse eğer evet, oradan da onu kesmiş olduk arkadaşlar. Merdiven de düşmek üzere. Kapatayım mı? Bir durdur. Arkadaşlar şimdi ağacın da tepesine çıktık yavaş yavaş. Evet, çıkarken bakın burada bu istikametten ağaca çıkma yeri yaptım. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü ağaca çıkma yerine dikkat etmiyorlar yapmasına. Bunun yapılması gerekiyor. Yoksa dallar kırılıyor arkadaşlar. Kırmamak için ağaca çıkma yerini yapmanız gerekiyor. Bu istikamette boş bırakmak gerekiyor. Bakın şimdi şuradaki şu dal görmüş olduğunuz gibi arada ve bir ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmediği için bu dalı buradan kökünden kaldırıyorum. Şu kısımdan. Açıldıkça dikkat edin arkadaşlar. Video izleyenler. Bakın şimdi şurada bir temas var. Şu kısmında. Bu temasın olmaması için şuradaki küçük bir dokuşla arasındaki farkı açıyorum. Şurada geri gelen dallar varsa arkadaşlar, geri gelen dalları otomatikman kaldırıyorum. Arka kısmından. Şimdi bu yerde şu dal çok farklı bir şekilde araya girmiş. Şimdi giren yerlerden şurada dala sürtünerek bakın şu gövdede hiçbir şekilde dal yaptırtmamış. O yüzden dolayı bunu buradan kaldırıyorum. Bu yerden. Şurada şu kısımda şurada bir birleşme var. Şurada bir uç. Ayağımı uygun yere alayım. Uç kesimi için şuradan keseceğim. Tabii ki makas gerekirse. Evet. O kesişi de yapmış olduk. Burada yukarıya gelince şurada küçük kılçıklar olarak gelmiş olanlardan birer atlayarak kaldırıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunları almazsak bunlar da hızlı bir şekilde büyümeye giriyor. O girişten dolayı sıkıntı yaratıyor. Bakın şuradan da şurayı kesiyorum. Temasları önlüyoruz arkadaşlar. Evet. Bir cepheyi halletmeden diğer bir cepheye geçmiyoruz. Bakış açımızı oraya göre ayarlıyoruz. Evet. Şimdi şu adayı şimdilik ilk defa uzun süreden beri ilk defa budandığı için bu kadar budamak yeterli. Çünkü yaprak da açmış durumda. Çok fazla şiddetli bir budamaya giremiyorum. Uç kısmından icap edilirse alınabilir ama açılış formu güzel olduğu için onu ellemek istemiyorum. Bakın şimdi şurada şunu kaldırıyorum. Şimdi buradan şu tarafa doğru açılmasını istediğim için şu güzel duruyor. Bakın şunlar da güzel. Şu baş kısmını kaldırarak şu yana doğru açılışı sağlayacağım. Ve şuradan şu küçükleri kaldırıyorum ve şuradan kesiyorum. Baş kısmı kaldırmış oldum. Ağacımız çok fazla yukarıya büyümesini de istemiyorum. Evet. Şuradan şu kısmını da alalım. Evet, şurada. Tabii bir de uzanabilmek de önemli. Tolgacığım, aşağıdan nasıl gözüküyor? Güzel. Açıldı. Açıldı mı bayağı? Evet. Gördüğün var mı? Benim şimdi buradan göremeyebilirim. Hakan abi, Servet aşağıdan- abi de var. Onlar da söylesinler. Aşağıdan Şimdi yukarıya da görmek de önemlidir arkadaşlar. Şimdi ben yukarıdan aşağı bakıyorum. seyircilerimiz de var burada. Aşağıdan yukarıya da bakmak da evet. Öğrenen arkadaşlarımız da El var. sallayın. Kameraya gelelim. Evet.
Senin var mı buradan gördüğün? Soldan. Yaklaş istersen. Aşağıdan yukarıya bak bir. Şuradaki bakın şu dalda çok fazla dal var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şuradaki dallarda azaltma yapıyorum aralarında. Kılçıklarında. Evet bakın bıraktım. Çekebildiğimi yani sonuçta su yürümüş gövdesine kırılmasına vesile olabilir. O yüzden dolayı bazı dalları bırakıyorum. Bunun da uç kısmını alayım mesela. Evet. Ama güzel açıldı ağaç. Evet, gelin gibi olacak. Çok güzel oldu. Evet, meyvesini de yemek nasip olacak inşallah. İnşallah. Elma gibi iri olan bir erik ağacıymış. Eylül ayında oluyor. Çekirdeği de küçük. Ama bundan tabii ki aşı kalem alamıyorum. Çünkü tomurcukların hepsi patlamış. Kapatayım mı Sen ama? burada bir durdur. İşte Evet arkadaşlar Açık değil şu son an, açık. kesişimizi de yapıyoruz. Şu dalımızı da aldık. Ay Buradan çıkarttık aradan. Bu yerini. Aslında şunu da çıkartmak istiyorum ama çok fazla budamış olacağız. Strese girecek. Strese gireceği için dakika burada ya. daha fazlasını budamak istemiyorum. Evet. Son şeklinde bu şekilde bırakmak istiyorum. Bir de uzaktan görmek istiyorum. Şimdi uzaktan kameranın olduğu yerden gitme geriye doğru. Eğer tam net görüyorsan şöyle bir geriden bakıp evet. Çoturluğu gitti. Şurada biraz daha şu ucu yerde biraz daha almam gerekiyor. Ama onu da almak istemiyorum. Çünkü bayağı bir budadık. Budadığımız miktarı aşağı düştü. Yaprak açtığı için o noktadan dolayı daha yapmak istemiyorum burada. Evet sevgili YouTube severlerim bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.